Maraş saldırılarını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli aslında ben belayım ve geliyorum demiş. Açık açık kendini belli etmiş. Bu videoda babasının ifadelerinden bahsedeceğim. Öğretmenlerinin birinin konuşmasından bahsedeceğim. Platformlarda edindiği Arjantinli bir kendisine sevgilisiydim diye tanımlayan kızın söylediklerinden bahsedeceğim ve kendisinin manifesto olarak yayınladığı 11 Nisan tarihli yazısından bahsedeceğim. Ben size ifadeleri okurken ifadeleri buraya da getireceğim. Öncelikle olay gününü anlattığı yazıyla başlamak istiyorum. Uğur Mersinli, babasının adı. Uğur Mersinli şunları söyledi. Olayın gerçekleştiği gün ben İsa Aras'ı sabah kaldırdım. İsa Aras'ın tostunu yaptım, yemeğini yedi, sonra tekrar geri yattı. Okula gitmedi. Neden okula gitmiyorsun? Sınav dönemi dedim. Kendisi bana gülerek cevap vermedi. Annesi geldi, annesine de bağırdı. Biz de baş edemeyince gitmiyorsan gitme dedik. Ve ben tekrar geri yattım. Kalktığımda İsa telefonla uğraşıyordu. Ben de et almak için kasaba gitmek amacıyla evden çıktım diyor. İfadeleri atlayarak gitmek istiyorum. Şimdi babanın aşırı bir ihmalkarlığı burada açık açık belli edecek kendini. İfadelerde bu cani okula 5 şarjörle gittiği biliniyor ve baba ifadesinde bu silahın ve bu şarjörlerin kendisine ait olduğundan bahsediyor zaten. Bakın nerede saklıyormuş ve oğlunu olaydan bir hafta önce nereye götürmüş? Bunlardan da bahsedelim. Babasının 1. sınıf emniyet müdürü, polis baş müşaviri olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü bilmeyenler için hani bu silah nereden bulundu denmesin diye. İfadesini atlıyorum demiştim. Devam ediyorum. Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermi bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır. 2 tane de av tüfeğim vardır. Bunlarla mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş diyen Mersinli ifadesine şunları ekledi. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Burada bir şey eklemek istiyorum. Maraş sandığı denilen şey nedir diye bir baktığım zaman aslında mekanizmasını çok basit şekilde çözülebilen bir koruma kutusu gibi düşünmeyin bunu. Hani açığa bırakmış, onun içine koymuş gibi düşünebiliriz. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Yani baba ifadelerinin devamında sanki bu çocuğun bu silaha ulaşmanın zor olduğunu ve onun önünde bu silahların olmadığını söylese de bu caninin şu fotoğrafları dün itibariyle servis edildi ve babası evde yokken diye düşünüyorum ya da ailesi evde yokken babasının kıyafetlerini yani polis üniformasını giyerek eline de silahı alarak canlı yayınlar açtığı da görüntüleri yayınlandı. Demek ki bu çocuğun bu silahlara erişimi her daim varmış. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Bunlar klasik kendini kurtarma cümleleri. Sandıklar sürekli kilitli vaziyettedir. Az önce söylediğim gibi sandıkların kilitli olmadığını biz zaten yayınlanan fotoğraflardan anlıyoruz. Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İnternetten öğrenmiş olabilir. Oğlum iyi bir internet kullanıcısıydı. Kendisine ait VPN'i bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır. Çok zeki bir çocuktur. Yani bunu niye ekliyorsun sen burada? Oğlunun çok zeki olduğunu. Bak bu cümle de çok önemli çünkü kendi birazdan size yayınlayacağım, birazdan size okuyacağım manifestosunda da kendisine ne kadar yüksek IQ'ya sahip olduğundan bahsediyor. Ve devam ediyor. Oğlunu psikoloğa götürdüğünden bahsediyor. Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm. Ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır da evimizin yakında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumda uyumu noktasında problem yaşadığını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi ve ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi. Aslında durum ciddiymiş çünkü bir psikoloğa gittiğiniz zaman psikolog size kendi yöntemleri var. Bilişsel terapi gibi. Ben çalıştığım kurumda da psikolog arkadaşlarım olduğu için yöntemlerini de biliyorum. Hemen size psikiyatriste gitmesi gerekir demez. Kendi seanslarını uygular. Fakat biz burada görüyoruz ki bu çocuk için psikiyatrik tedavi önerilmiş. Yani durum psikoloğu da aşan ve ilaçlı tedavi görmesi gereken ciddi bir boyuttaymış. Zaten devam edelim. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.
Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonunu ve bilgisayarına ne ile meşgul olduğunu takip edemedim. İsmini bilmemekle birlikte oğlumun sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Kendisine ne yaptığını sorduğumda ise öf ya tarzında cevap vererek geçiştirirdi. Sağlıklı bir cevap alamazdım. Şimdi arkadaşlar, hayatın normal akışında bu tarz bir olay yaşandığı zaman sağlıklı bir ebeveyn ne yapar? Ki üstüne bu ebeveyn bizlerin de güvenliğinden sorumlu bir baş polis konumdaysa, birinci sınıf bir emniyet mensubuysa, kendi 14 yaşındaki çocuğuna bile söz geçiremeyen bu adam nasıl bizim güvenliğimizi korusun gibi bir şey benim aklıma geliyor. Bu en can alıcı noktalarına geçiyorum bu ifadenin. Oğlunun silahlara merakının bir ay önce başladığını söylüyor. Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu. Ancak yaklaşık bir ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sordu. Yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifon yere bırakmıştım. Oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Şimdi senin çocuğun psikiyatrik sorunları olan bir çocuk, değil mi? Olabilir. Her çocuğun, her insanın başına gelen bir şey olabilir bu durumlar. Bunu şöyle bir kenara bırakalım. Peki böyle bir çocuğun normal bir çocuktan, yani normal derken psikolojik problemi olmadığını farz ettiğimiz bir çocuktan daha hassas olduğunu biliyor olman gerekmez mi? Ve senin bu çocuğun son bir aydır silahlara ilgiliymiş. Peki baba ne yapmış dersiniz? Devam ediyoruz. Kendisinin silahlara meraklı olduğunu fark ettim. Ben de kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Yine kendisi emekli olduğunda kendisine silahlardan bir tanesini bırakabileceğimi söyledim. Böyle bir yetkileri var mı bilmiyorum. Bu söylemdeki kastım oğlumun silahlara karşı hevesini ötelemekti. İleride sicilin temiz olursa iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım. Ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika'da herkes silah alabiliyor dedi. Şimdi ben bunu dünkü videomda da paylaşmıştım sizinle. Amerika'da neden silahlı okul baskınlarının çok olduğuna dair araştırmalar yapılmış ve ilk sırada denetimsiz silahlanma olduğu görülmüş. Şimdi Amerika Türkiye'deki gibi değilmiş sistemleri ve neredeyse her evde silah olabiliyormuş. Özellikle Florida bölgesinde. Bunu da dün dinlemiştim. Yani burada nasıl insanlar ruhsatlı olarak silah taşıyabiliyorken orada neredeyse her evde kendini koruma amaçlı silahlar var. Silahların bu kadar ulaşılabilir olması bize neyi gösteriyor? Tabii ki de bu tarz karanlık zihinlerin bu silahlara erişiminin olmasının yanlış şeylere girişmesinin riski arttırdığını gösteriyor. Devam edelim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü, bakın pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım. Oğluma birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim. Silahı rastgele kullanmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş. Arkadaşları hayretle karşılamış. Belki de baba bu kadar detaylı bilgi vermezdi. Ama tabii ki de bu saldırganın ve babanın da dahil olmak üzere cep telefonları inceleneceği için ve bunu çok iyi bildiği için bunları yumuşatarak ve sanki çok masum bir şeymiş gibi göstererek ifadesine eklediğini düşünüyorum. Babayla alakalı okuyacağım şeyler bunlar bana göre. Zaten de daha ne olsun, değil mi? Peki bu caninin 11 Nisan'da yazdığı bir manifestosu var. Daha önceki videomda da bahsettiğim üzere bu tarz karanlık zihinler gerçekleştirecekleri bu saldırılardan önce bunu anlatmak isterler. Nasıl 2014 yılındaki Edgar Roger isimli ve kendilerinin, yani bu tarz grupların kendilerine bir idol, neredeyse bir peygamber olarak gördükleri o kişinin de uzun bir YouTube videosunun ve 140 sayfalık manifestosunun olduğu gibi bu caninin de yazdıklarına bir göz atalım. Bize kendi karanlık dünyasıyla alakalı neler anlatıyor bu yazı, birlikte inceleyelim. Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Bazı kopuk cümleler olabilir. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum. Aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım. Ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum. Sonunda beni fark etsinler. Bakın bu cümleler çok önemli. Çünkü
İnsel kavramından da bahsetmek istiyorum. İnsel kavramını biz Türkiye'de bilmiyorduk. Dediğim gibi 2014 yılında Amerika'daki o saldırganla birlikte aslında dünya bu kavramı öğrendi. Fakat bizler yaklaşık 2 sene önce olması gerekiyor, Türkiye'de yaşanan yine çok vahşi bir olaydan sonra Semih Çelik olayından sonra insel kelimesini öğrendik. İnsel kelimesi İngilizce 2 kelimenin birleşiminden oluşan zorunlu bekarlık anlamına gelen ve genellikle kadınlarda femsel deniyor ama erkek üyesi çok fazla. Bir takım erkeklerin sürekli bekar olmak zorunda kaldıkları, kendilerinin doğuştan getirdikleri, örneğin kısa boyluluk veya dış görünüşlerini beğenmemeleri veya bu tarz kendilerine göre olumsuz özellikleri sebebiyle kadınlar tarafından tercih edilmemeleri üzerine kadınlara olan bir öfke diye tanımlanmakla birlikte aslında inselliği sadece bu kadar kısa bir alanda tutmamak gerekiyor. Yeni tabiriyle bu insel gruplarının söylenen o ki bulundukları toplumun kültürüne, ahlakına ve kültür yapısına karşı bir nefret ve öfke ve kendilerini ayrı bir noktaya koyma, yalnızlıklarının acısını hayvanlardan, kadınlardan ve kendilerine göre düşman gördüklerinden çıkartmaları olarak tanımlanıyor. Sizler de araştırabilirsiniz. Bu bilgiyi verdikten sonra devam ediyorum. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Çok yalnızım, çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var. Çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım. Demek ki ailesinin korkacağı şeyler yapıyor ve ailede durumun farkında. Ama şunu düşünmek yalnızlığın bir sebep olduğu anlamına gelmez. Yalnızlık bir sebep değildir gibi söylüyor ve diyor ki ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım, kendime sadığım, ben daha iyiyim, ortalama zekanın üstündeyim, 130 IQ testim vardır diyor. Şimdi bu tarz kişilerin de bir komplekse girdiğini ve kendilerini aslında kompleks ile birlikte diğer insanlardan belki yaşıtlarından daha üstün gördüklerini görüyoruz. Bu da bir tipik özellikleri aslında. Okulda hep yüksek notlar aldığını, insanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söylüyor. İngilizceyi okuldan öğrenmedim, evde konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldi. İngilizce insanların söylediklerini Türkçe'ye çevirerek öğrendim falan filan diyor. Sonrasında anaokulu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum. Sonra ilkokuldan ayrıldım. Küçükken bile okulda herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve annemin aptal arkadaşlarının çocukları gibi görürdüm. İnsanlara bir nefret görüyoruz burada. Nefret kültürü o kadar yaygın ki insanlar birbirinden nefret ediyor. Böyle bir kesim var. Ben kendi videolarımın altında da görüyorum ve bunları sadece videolarımın altında değil aslında bütün videoların altında, bütün gönderilerin altında insanlara saygısızlık yapan, insanlara nefret kusan ve hakaret eden, içlerinde bir öfke barındıran o karanlık ruhların çok yaygın olduğunu görüyorum ve maalesef ki bunların yaşının küçük olduğunu görüyorum. Derine indiğimiz zaman bir tane kız konuştu dün. Dün gece yarısı X platformuna bir video düştü. Bu videoda Discord ve Reddit gibi sosyal medya platformlarını son derece aktif kullanan saldırganın arkadaşı olduğu iddia edilen Arjantinli genç kız konuştu. Arjantinli genç saldırının ardından paylaştığı video ile İsa Aras hakkında ilginç bilgiler verdi diyor. Videoyu da buraya ekleyeceğim. Şöyle diyor arkadaşı, sık sık okul saldırısı yapacağından bahsedermiş zaten. Onlar da gülerlermiş bu duruma. Yakında bir belgeselde olacağız gibi şakalar yapardık. Yani bu durumdan aslında bir popülerlik kazanma duyguları var ve bunu da dün bahsetmiştim. Bu tarz kişilerin görülme ihtiyaçlarından dolayı böyle bir durum kaynaklı ve az önce okuduğum metinde de kendisinin görüleceğine, yakında herkesin onu konuşacağını bahsediyor ve bu kız çocuğu da yakında biz de belgeselde olacağız o zaman diye cevap veriyor. Ortaya çıkan yazışmalarda diyor ki ne ben ne de Victor Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca lütfen yapma buna değmez dedik. Olayları öğrendiğimizde ağladık. Cansız bedenini gördüm. Bu arada ben de o fotoğrafı gördüm. Hani ölmedi mi acaba, kaçırıldı mı acaba diyenler için fotoğrafı gördüm. Kızın
söylediği bir şey daha var. İsa Aras'ın kendisini bu platformda kadın olarak nitelediği ve İngilizce she, her kelimesini tercih ettiğini söylüyor ve bu İsa Aras'ın da etek giydiği ve kendini çektiği bir videosu da dün yayınlandı. Bir kadın öğretmen, hatta galiba okul aile birliğinden biri, dün bir açıklama yapıyordu. Açıklamada şunları söylüyordu. Bu çocuk giderken neden o öğretmenler, bunlar giderken neden geride kalanlara bu çocuğun tehlikesinden bahsedilmedi? Bu bir. Herkes bu çocuğun problemli olduğunu biliyor. Neden hala müsamaha gösteriliyor? Çocuk tehdit etmiş. Nereden tutarsanız tutun. Aile, özellikle baba, anneyi de katmak istiyorum. Dahil olmak ve başta olmak üzere okul da çok fazla ihmalkarlık göstermiş. Okulun ihmalkarlık göstermesinin sebeplerinden bir tanesi herhalde babasının 1. sınıf polis amiri olması olabilir. Annesinin yine aynı şekilde öğretmen olması olabilir. Çünkü başka bir çocuk olsaydı bu kadar sorunlara rağmen, bu kadar problemlerin bilinmesine rağmen bu kadar müsamaha gösterilir miydi? Gösterilmezdi. İşte bir kez daha liyakatın önemi buradan belli. Kurallar herkes için, işte bakanın çocuğuymuş, falancanın bilmem nesiymiş diye değil de herkes için ortak bir şekilde olsaydı. Yani aile için aslında söylenecek hem çok şey var hem de zaten söyledik. Durum vahim. Durum bu, bela, ben geliyorum demiş zaten. Kendini belli etmiş zaten. Ve böyle çocuklar var mı? Ve böyle çocuklar var. Peki okullarda ne yapılıyor? Okullarda zorbalığa uğrayan çocuklar var, bir de zorba çocuklar var. Peki zorba çocuklar mı üstün geliyor derseniz, evet, zorba çocuklar üstün geliyor. Zorbalığa uğrayan çocuklar bir şekilde sanki kendileri suçluymuş gibi okuldan gitmek zorunda kalıyorlar. Ve yine maalesef ki sistemin suçu diyebilirsiniz, yanlış yetiştirilme diyebilirsiniz. Ama durum vahim. Neler yapılması gerekiyor çocuklara, ailelere neler anlatılması gerekiyor, neler konusunda yanlışlar yapılıyor. Gerek sosyal medya, gerek başka bu işte Discord'tur vesairedir. Bunların içinin temizlenmesi. Bir de bir tane platform var. Cehennemin 31 Katı isimli. Bununla alakalı sabah da bir video izledim. Bu platformun, bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde bir forum sitesi herhalde. Ve buranın 100.000 üyesi olduğunu söyledi sabah bir gazeteci. Ve burası çok korkunç bir yer. Burası Ahmet Mingüzü olayında ya da başka çocuk katliamlarında, öğretmenlerin öldürülmesine veya hayvanlarınla alakalı durumlarda veya dini değerlere veya bayrağımıza gibi durumlarda buranın içerisinde çok kötü şeyler konuşuluyor ve buranın içerisinde örgütleniyor olarak biliniyor ve bu örgüt bayağıdır var. Ve neler söylüyor haberler yakın zamanda? Telegram ve Discord platformlarında yer alan C3-1K olarak bilinen oluşumun başta hayvanlara işkence görüntüleri olmak üzere çocuklara yönelik istismar içerikleri, milli ve dini değerler hakaret içeren paylaşımlar, yapıldığı sahte ihbarlar ve 18 yaşında küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz. Yani korkunç. Hani Deep Web vardı ya, hani bize böyle söylenirdi, en karanlık şeylerin olduğu ve bu tarz kişilerin toplandı ve bu platformun 100.000 üyesinin olduğu söyleniyor. Şimdi devlet olarak buraya sızmak çok mu zor? Burayı dağıtmak, bu kişileri tespit etmek çok mu zor? Ondan sonrasında aslında nasıl bir rehabilitasyon uygulanacağı konusunda emin değilim. Bu tarz karanlık zihniyetlerin rehabilite edileceğine inanmıyorum. Ama ne yapılabilir? Çünkü bu siteye giriş yaşının 14 ve 16 yaş olduğu aralığında olduğu. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu sosyal medyalarda hakaret eden, küfür eden, kendileri istemediği durumlarla karşılaşan, insanları tehdit eden bu karanlık zihinlerin 14-16 yaş gruplarında olduğu biliniyor çoğunluğun ve kendilerini Z kuşağı terörü olarak özetliyorlar. Bir terörizm kuruluşu gibi bir şey aslında bu. Aslında değil, öyle gözüküyor. Peki bunlar için bir an önce düğmeye basılması gerekmiyor mu? Bunlar için neler yapılacak? Rehabilitasyon süreçleri ve işte hani vardır ya önleyici tıp gibi. Bunları önlemek adına neler yapılmalı? Aslında istenilirse çok şey yapılabilir. Bu suç kümeleşmelerinin bir arada olmaması ve birlikten kuvvet doğar mantığıyla ilerlememesi ve dağıtılması aslında adına neler yapılmalı, güçlenmelerini engellemek adına neler yapılmalı, çok şey yapılabilir diye düşünüyorum. Fakat konuşan yok. Millet sadece oyunlarımıza dokunmayın gibi bir yerden bakıyor. Üzülüyorum, yazık.
her türlü şeyin yapılmasını mübah gören bu insanların bir an önce hani ıslah edilmesi gerektiğini, ne bileyim terbiye edilmesi gerektiği ve bu insanların rehabilite edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.